Ortaçağ Avrupa'sında evlenmek üzere olan Isabel'in hikayesi. Kasabanın dar sokağında sabah ışığı henüz taş duvarların üzerine tam oturmamıştı. Ahşap kepenklerin aralıklarından un tozu, keten ipliği, ıslak deri ve sabun kokusu birbirine karışarak sokağa sızıyordu. Isabel o sabah da her zamanki gibi annesinin sesiyle uyandı. Ama o günün sesi başka türlüydü. Ne sertti ne de yumuşak. Daha çok önceden kararlaştırılmış bir şeyin nihayet söze dökülmesi gibiydi. Bugün sandığı yeniden açacağız dedi annesi. Isabel ne demek istediğini biliyordu. Zaten son haftalarda evdeki bütün fısıltılar, kapı önünde alçak sesle yapılan konuşmalar, komşu kadınların göz ucuyla ona bakışı hep aynı yere çıkıyordu. Peter 22 yaşındaydı. Babası da kendisi gibi zanaatkardı. Düzenli bir işi, küçük ama itibarlı bir atölyesi vardı. Isabel'in babasıyla onun babası aylar önce anlaşmıştı. Bu anlaşma yalnızca iki gencin bir araya gelmesi değildi. İki ev, iki iş çevresi, iki küçük itibar halkası birbirine bağlanacaktı. Orta halli insanlar için evlilik çoğu zaman aşk değil, düzen, güven ve devamlılık meselesiydi. Bir kız çocuğunun evliliği onun yalnızca bir erkekle değil, bir hane ile, bir iş düzeniyle, yeni yükümlülüklerle birleşmesi demekti. Çeyiz de bu yüzden sadece hediye değil, kadının yeni evdeki yerinin maddi ifadesiydi. Isabel 12 yaşındaydı. Henüz çocuk yüzünü tam bırakmamıştı. Bazen avluda küçük kardeşiyle oynarken kahkahası hala yaşından da küçük gelirdi. Ama artık ona çocuk gibi bakılmıyordu. Son aylarda annesi saçlarını nasıl toplaması gerektiğini daha sık söylemeye başlamış, otururken dizlerini nasıl tutacağını göstermiş, ekmek yoğururken bile yakında kendi evinde yapacaksın demişti. Isabel bu sözleri duydukça karnında küçük, soğuk bir düğüm hissediyordu. Peter'ı tanıyordu aslında, yabancı değildi. Bayram günlerinde, pazar ayininden sonra kalabalık içinde birkaç kez görmüş, bir kez de babasının atölyesine gelen işleri teslim ederken konuştuğunu işitmişti. Kötü biri gibi görünmüyordu. Hatta çevrede onun çalışkan, az konuşan ve babasına saygılı biri olduğu söylenirdi. Ama bu Isabel'in korkusunu azaltmıyordu. Çünkü mesele Peter'ın iyi ya da kötü olması değildi. Mesele kendi hayatının başkalarının ağzında karara bağlanmış olmasıydı. Babası bu işi bir görev gibi görüyordu. Ona göre iyi bir baba kızını başıboş bırakmazdı. Kız çocuğu ne kadar erken güvenli bir eve yerleşirse o kadar iyiydi. Böylece hem namusu korunur, hem geleceği garanti altına alınır, hem de aileler arasında dostluk kuvvetlenirdi. Isabel'in annesi de itiraz etmiyordu. O da bir zamanlar benzer biçimde evlendirilmişti. Ona göre bir kızın ilk büyük sınavı sevdiği şeyi seçmek değil, kendisine hazırlanan hayata alışmayı öğrenmekti. Yine de annesi Isabel'in yüzündeki korkuyu görüyordu. O gün sandık açıldığında evin içi başka bir havaya büründü. Sandığın içinden sırayla keten gömlekler çıkarıldı. 2 çift daha ince işlenmiş içlik, birkaç başörtüsü, bir yün üstlük, soğuk günler için daha kalınca işlenmiş bir eteklik, yatak için keten çarşaflar, yastık yüzleri, el bezleri, birkaç havlu, dikilmemiş kumaş parçaları ve küçük bir kese içinde saklanan birkaç metal iğne. Isabel'in annesi bunları tek tek elden geçiriyordu. Orta halli bir zanaatkar ailesinin çeyizi görkemli olmazdı. Ama tamamen yoksul da görünmemeliydi. Çeyiz, gelinin yeni evine eli boş gitmediğini, o evin yükünü paylaşacak maddi katkıyı da getirdiğini gösterirdi. Pek çok şehirde ve bölgede çeyiz en çok tekstil, yatak takımı, giysi, sandık, bazen küçük ev eşyaları ve sınırlı miktarda nakitten oluşurdu. Isabel parmaklarını keten çarşafın kıvrımında gezdirdi. Bunlardan bazılarını tanıyordu. Annesi onları aylar boyunca azar azar hazırlamıştı. Bazıları annesinin kendi sandığından ayrılmıştı. Eski ama sağlam bir örtü, birkaç dikkatli onarımla yeniden genç bir gelinin eşyası yapılmıştı. Orta halli evlerde yeni hayat çoğu zaman yepyeni eşyalardan değil, aktarılmış, düzeltilmiş,
korunmuş eşyalardan kurulurdu. Çünkü evlilik aynı zamanda tasarrufun ve idarenin başlangıcıydı. "Bunlar senin olacak," dedi annesi. Isabel içinden, "Benim olacak ama benim kalacak mı?" Çünkü eşyalar yeni eve onunla birlikte gidecekti, evet, ama artık o eşyalar kendi çocukluğunun değil, yeni hanenin parçası olacaktı. Gelinliği diye ayrılan kıyafet bugünün gözünde bir masal elbisesi değildi. Ne bembeyaz bir ipektendi ne de işlemelerle ağırlaştırılmış bir tören giysisi gibiydi. Muhtemelen en iyi durumda saklanan, iyi kesilmiş, temiz ve nispeten gösterişli bir kirtle ya da uzun bir tunik, üzerine gerektiğinde giyilecek daha düzgün bir üst kıyafet, belde kuşak ve başta bir örtüden ibaretti. Beyaz gelinlik düşüncesi çok daha geç dönemlere aittir. Orta Çağ'da gelinin özel oluşu çoğu zaman rengin saflığından değil, kumaşın kalitesinden, temizliğinden ve düzgünlüğünden anlaşılırdı. Görgülü bir orta sınıf gelini için iyi keten, düzgün yün, sağlam bir kemer ve temiz bir başörtüsü çok şey anlatırdı. Annesi Isabel'in omuzlarına koyduğu koyu maviye çalan yün elbiseyi tutup baktı. Bu renk pahalı boyalarla alınmış bir zenginliği göstermiyordu ama sıradan da değildi. "Bu uygun," dedi. Ne fazla iddialı ne de yoksul gibi. Isabel aynası olmayan bu evde kendini ancak bakır leğenin bulanık parıltısında seçebiliyordu. Orada gördüğü şey bir gelin değil, sanki oyun oynarken annesinin giysilerini üzerine geçirmiş bir kızdı. Boynu inceydi, elleri küçüktü. Peter'ın elleri ise iri ve çatlaktı. Bunu bir kez kapı eşiğinde görmüştü. O an içinden utanca benzeyen bir korku geçti. Peter ona bir erkek gibi, kendi babası ve amcaları gibi büyük görünüyordu. Bu yaş farkını kimse yüksek sesle söylemiyordu. Çünkü onlar için asıl önemli olan erkeğin iş tutabilecek yaşta ve ev kurabilecek durumda olmasıydı. Ama Isabel için bu fark konuşulmasa da odanın içinde asılı duran büyük bir gölge gibiydi. Hazırlıklar yalnızca kız evinde sürmüyordu. Peter'ın babası da oğluna yer açmakla meşguldü. Peter muhtemelen bir süre daha baba evine bağlı kalacak ama ayrı ocağı yavaş yavaş kurulacaktı. Pek çok zanaatkar ailesinde yeni evli çift bazen damadın ailesine yakın bir odada, bazen aynı yapının bir katında, bazen de atölyeye yakın küçük bir ek mekanda yaşamaya başlardı. Tam bağımsız bir ev hemen herkes için mümkün değildi. Ev ile iş yeri zaten birbirinden kesin biçimde ayrılmış alanlar değildi. Zanaatkar dünyasında çalışma, yemek, aile, çıraklık ve itibar çoğu kez aynı yapının içinde iç içe yaşardı. Peter için hazırlanan şeylerden biri yeni bir yataktı ya da en azından mevcut yatağın genişletilmesiydi. Yatak, masa, 2 tabure, sandık ve birkaç mutfak gereci bir evliliğin maddi çekirdeğini oluşturabilirdi. Eğer aile biraz daha rahatsa bakır bir tencere, demir kazan, iyi bir bıçak, belki küçük bir kandil ve birkaç tahta kap da eklenirdi. Isabel'in babası vereceği çeyizin bir kısmını nakit yerine eşya olarak vermeyi daha güvenli bulmuştu. Kumaş, keten ve ev tekstili hem görünürdü hem de hemen kullanılabilirdi. Kasabadaki rahip bu evliliği yadırgamazdı. Kilise açısından evlilik yalnızca aileler arası sözleşme değil, aynı zamanda meşru cinselliğin ve meşru doğurganlığın bir göstergesiydi. Fakat burada ince bir gerilim vardı. Kilise teorik olarak tarafların rızasını önemsiyordu. Aileler ise pratikte evliliği çoğu zaman kendi düzenlerinin bir parçası olarak görüyorlardı. Bu yüzden pek çok ortaçağ evliliğinde resmi öğreti ile toplumsal baskı arasında görünmez bir mesafe vardı. Isabel'e kimse açıkça ister misin diye sormadı. Daha doğrusu sorulduysa bile bu gerçek bir seçim sunmayan türden bir soruydu. Peter kötü bir delikanlı değil, dedi annesi. Baban da iyi düşündü. Her kız bir gün evlenir. Sen de alışacaksın. Bu cümlelerin her biri teselli gibi sunuluyor ama Isabel'in içinde bambaşka yankılanıyordu. Çünkü o Peter'ın kötü olmadığını kabul etse bile onun karısı olma fikrine hazır değildi.
gece yatağına uzandığında aklına evin düzeni geliyordu. Yeni evde ne zaman kalkacağı, kime anne diye hitap etmesi gerektiği ya da nasıl boyun eğmesi gerektiği, ekmeği nasıl yoğuracağı, pazara yalnız gidip gidemeyeceği, bir hata yaptığında kimin yüzünü asılacağı, bunları düşünüyordu. En çok da düğün gecesi üzerine fısıltılar korkutuyordu onu. Kadınlar yanında açık konuşmuyor ama yarım cümleler bırakıyordu. Isabel bunların anlamını bütünüyle bilmiyordu. Fakat evlilikle birlikte bedeninin de artık kendisine ait çocuk bedeni gibi görülmeyeceğini hissediyordu. 12 yaşındaki bir kız için bu belirsizlik düğünün en ağır kısmıydı. Nişan benzeri anlaşma gününde iki baba uzun uzun konuştular. Hangi eşyaların verileceği, ne zaman teslim edileceği, Peter'ın Isabel'i ne zaman evine kabul edeceği, rahibin huzurunda sözlerin nasıl söyleneceği. Bunlar sevgi diliyle değil, daha çok düzen diliyle konuşuldu. Ama yine de anneler işin duygusal tarafını da taşıyordu. Isabel'in annesi gece herkes yattıktan sonra kızının saçını çözerken sessizce ağladı. Bunu Isabel'in görmediğini sandı ama görmüştü. "Anne," dedi fısıltıyla, "ben korkuyorum." Annesi bir süre cevap vermedi. Sonra yalnızca şunu söyleyebildi: "Korkman ayıp değil." Bu Isabel'in o hafta duyduğu belki de en insaflı sözdü. Düğün günü geldiğinde Isabel'in saçları dikkatle tarandı. Başına ince bir örtü örtüldü. Elbisesi yeni değildi belki ama o gün için en iyi haliyle hazırlanmıştı. Belinde sade bir kuşak vardı. Ayağındaki ayakkabılar sertti. Yürürken topuğunu vuruyordu. Ellerine bakmamaya çalıştı çünkü ellerinin küçük görünmesinden utanıyordu. Kilise kapısında Peter'ı gördüğünde onun yüzünde ne büyük bir sevinç ne de belirgin bir sertlik vardı. Daha çok ciddiyet gördü. Peter da bu evliliğin içinde yalnızca arzu eden bir erkek değil, kendisine düşen toplumsal görevi yerine getiren bir oğuldu. O da babasının gözünün önünde durmuş, ona uygun görülen zamanda uygun görülen kızla evleniyordu. Rahibin önünde söylenen sözler Isabel'in kulağına sanki uzaktan geliyordu. Evlilik teolojik dilde kutsal ve meşru bir birlikti. Toplumsal dilde ise hanelerin birbirine bağlanmasıydı. Isabel o anda ikisinin arasında sıkışmış gibiydi. İnsanlar gülümsüyor, komşular bakıyor, çocuklar merakla fısıldaşıyordu. Kızın güzelliğinden çok çeyizinin yeterli olup olmayacağı, damadın genç karısını iyi geçindirip geçindiremeyeceği, iki ailenin bu birlikten kar mı, huzur mu çıkaracağı daha çok konuşuluyordu. Kutlama mütevaziydi. Biraz iyi ekmek, belki etli bir yemek, bira ya da şarap ve komşuların iyi dilekleri. Ama asıl gösteri çeyiz sandığının görülmesiydi. Sandık gelinin beraberinde getirdiği düzeni görünür kılıyordu. Çarşaflar, gömlekler, başörtüleri, birkaç kapkacak, kumaşlar. Bunlar Isabel'in değerinin yalnızca kendisiyle değil, getirdiği eşyalarla da ölçüldüğünü hissettiriyordu. Bu sert görünse de dönemin evlilik mantığında olağandı. Kadın yeni eve hem emek gücünü, hem doğurganlık ihtimalini hem de maddi katkısını getirirdi. Akşam yeni yaşayacağı yere götürüldüğünde Isabel'in gözleri önce duvarlara, sonra yatağa ilişti. Oda büyük bir oda değildi. Bir sandık, bir yatak, küçük bir masa, duvarda asılı birkaç araç gereç, bir köşede dokunmuş bir sepet, diğer köşede kaplar. Pencereden atölyenin damı görünüyordu. Demek ki hayatı bundan sonra iş sesleriyle iç içe geçecekti. Çekiç, testere, deri, ip, yün, tartışmalar, siparişler ve hesaplar. Bunları duyacaktı. Peter ona o gece beklediğinden daha yumuşak konuşmuştu. "Korkma," dedi. Ama bu söz tabii tek başına yeterli olmadı. Isabel başını salladı ama içindeki korku hemen dağılmadı. Çünkü korktuğu yalnızca Peter değildi. Artık çocuk olmayacak olmaktan da korkuyordu. Bir eş, sonra muhtemelen bir anne, bir ev kadını, belki bir zanaatkar yardımcısı olacaktı. Evlilik onu bir anda büyütmüyordu. Ama çevresindeki herkes ondan ertesi sabah büyümüş biri gibi davranmasını bekleyecekti. İlk günler Isabel için zor geçti. Yeni evin ritmini öğrenmek kolay değildi.
Kocasının annesinin bakışları, mutfakta yapılan küçük hatalar, ekmeğin hamurunun fazla cıvık kalması, odanın düzenlenmesi, pazardan alınacak şeylerin hesabı. Fakat zamanla korkunun içine başka duygular da karıştı. Peter'ın kaba biri olmaması, bazen ona iş öğretirken sabırlı davranması, kışın elleri çatladığında sessizce daha iyi bir bez vermesi, Isabel'in içindeki bu zor durumu, bu zor düğümü biraz daha gevşetti. Sevgi hemen doğmadı belki ama tanışıklık doğdu. Ardından alışkanlık geldi. Orta çağdaki pek çok evlilikte aşk başlangıç şartı değildi zaten. Bazen yıllar sonra filizlenen, bazen hiç oluşmayan, bazen de yalnızca karşılıklı görev duygusuna karışan bir duyguydu aşk. Isabel bir sabah kendi sandığını açıp çarşafları yerleştirirken şunu fark etti. Çeyizinde getirdiği eşyalar artık çocukluğunun hatırası olmaktan çıkmış, yeni evin düzenine dönüşmüştü. Kendi elleriyle katladığı her kumaş onu bu evin kadını yapıyordu. Bu fark ediş hem acı verdi hem de tuhaf biçimde bir güç verdi. Çünkü ondan alınan tek şey çocukluğu değildi. Ona verilen tek şey de yalnızca yük değildi. Yeni evdeki yeri ne kadar sınırlı olursa olsun o yer gerçekte onun emeğiyle kurulacaktı. Yıllar sonra Isabel belki de kızına aynı yumuşak tonla konuşacaktı. Belki kendi annesi gibi korkman ayıp değil diyecekti. Çünkü o dünyada evlilik bugünün çoğu insanın beklediği gibi iki kişinin yalnızca birbirini seçmesi değildi. Bir hane kurmak, emek düzenini sürdürmek, namusu korumak, soy ve mülkiyet ilişkilerini düzenlemek, toplumsal ağı sağlamlaştırmak da demekti. Ama bu geniş sistemin içinde yine de geceleri sessizce ağlayan küçük kızlar, annesinin elini bırakmak istemeyen gelinler, korkusunu içine gömen çocuk bedenler vardı. Isabel'in hikayesi işte tam da bu noktada durur. Ne yalnızca mazlum bir kız çocuğunun hikayesidir, ne de yalnızca toplumsal düzenin kötü bir başarısıdır. O, Ortaçağ Avrupa'sında evliliğin iki yüzünü de barındırır. Bir yanda ailelerin hesabı, çeyiz sandığı, atölyenin devamı ve rahip onayı, öte yanda dar bir odada yabancılaşmış ellerine bakan 12 yaşında bir kızın sessizce kendine sorduğu soru. Şimdi ben kim oldum? Görüşmek üzere.